Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşelerle karşınızdayım. Yazın sıcaklığından sonra sonbaharın gelmesiyle birlikte solan, çürüyen ve çiçekleri dökülen menekşelerimizi nasıl yeniden canlandırabiliriz ve nasıl bol bol çiçek açtırabiliriz sizlere tüm detaylarıyla bugün göstereceğim. Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında menekşelerinizin toprak değişimini yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu dönemde çiçekler genelde mevsim değişikliğinden dolayı tepki olarak ya çiçeklerini dökerler, ya yaprakları yumuşar ya da solmaya başlar. Mutlaka kışa girmeden önce bir bakım yapmak gerekiyor. Menekşelerim gördüğünüz gibi şu anda gayet çiçekliler, fakat yavaş yavaş artık solmaya başlayan çiçekleri de var. Menekşelerin gelişimini destekleyecek, bol çiçek açmasına yardımcı olacak bir karışım hazırlayacağız. Bunun için yumurta kabuklarını kullanacağım. Yumurta kabuklarını daha önceden bol suda yıkayıp güneşte kuruttum ve bu şekilde uzun süre saklayabiliyorum. Bakın, elinizle ufaladığınız zaman eğer bu şekilde kırılıyorsa bu bizim için yeterli kuruluğa geldiğini gösterir. Yumurta kabuklarını neden kullanıyorum? Çünkü yumurta kabuklarının içerisinde bol miktarda kalsiyum var ve özellikle bitkilerin hızlı bir şekilde gelişmesine çok büyük bir fayda sağlıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Yumurta kabuklarını çöpe atmak yerine biriktirebilirsiniz bir kavanozun içerisinde. Ve toprak karışımının içerisine ekleyeceğim için mutlaka biraz ufalanması gerekiyor. Robotta toz haline gelinceye kadar yumurta kabuklarını çekeceğim. Robotta yeterince ufalanan yumurta kabuklarını bu şekilde boşaltıyorum. Yumurta kabuklarının içerisinde küçük parçalar olabilir. Bu önemli değil. Sadece önemli olan toprağa daha hızlı karışabilmesi için bu şekilde ufalanmış olması gerekiyor. Şimdi sizlere menekşeler için çok güzel bir toprak karışımı hazırlayacağım. Bunun için elimde perlit var. Perlit özellikle nem tutma kapasitesi, su tutma kapasitesi yüksek olduğu için bitkilerin hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı oluyor. Toprağın daha nemli olmasını sağlıyor. Perliti tek başına değil, şimdi hazırlayacağım torflu toprağın içerisine koyacağız. Sizler de menekşe bakımı için seçeceğiniz toprağın mutlaka bu şekilde torflu bir toprak olduğuna dikkat edin. Torflu topraklar suyu rahatlıkla süzebildiği için çiçeklerin kök gelişimini daha da hızlandırır. Fakat eğer torflu bir toprak tercih etmezseniz menekşelerin ya da diğer çiçeklerinizin köklerinde zamanla çürüme olur. Şimdi torflu toprağın üzerine 2 avuç kadar perliti ilave ediyorum. Fazla koyduğunuz takdirde de bir zararı yoktur. Fakat eşit miktarda koymanızı tavsiye ederim. Böylelikle suyu süzebilen havadar bir toprak oluşturmuş olacağız. Şimdi asıl püf noktamız, bu toprakta çiçeklerin daha hızlı gelişmesini sağlayacak, bol bol kalsiyum almasına yardımcı olacak 3. hazırladığımız yumurta kabuklarını da şimdi ilave edeceğim. Böylelikle toprağımız daha da verimli hale gelecek. Eğer bunu da tek başına kullanırsanız bu da tabii ki menekşelerin gelişimine yardımcı olur. Fakat yumurta kabukları ve benzeri ekleyeceğiniz besinler her zaman çiçeklerinizin gelişimini hızlandıracaktır. Evet, çiçekli menekşelerimin de bakımını yapacağım. Çok fazla çiçeğim olduğu için hepsini aynı anda yapıyorum. Siz çiçeksizken de yapabilirsiniz. Özellikle yazın havaların çok sıcak olmasıyla ve sürekli daha sık sulanmasıyla menekşe topraklarında ya da diğer çiçeklerinizde bu şekilde toprakta azalma olabilir. Ve bu nedenle sonbaharda mutlaka gelişiminin daha iyi olması için mutlaka toprak takviyesi yapmak gerekiyor. Özellikle toprak takviyesini yaparken dikkat etmeniz gereken, köklere zarar vermeden sadece kenarlarından yeni toprak ilavesi yapacak kadar eski toprağı kenarlarından almaktır. Ve gövde kısmını da mutlaka fazla toprak varsa alın. Çünkü gövde kısmındaki fazla toprak menekşelerin hemen köklerinin çürümesine sebep oluyor. Evet, şimdi saksımın içerisine en alta çok az
toprak ilave ettim. Ve üzerine biraz daha yumurta kabuğu ilave edeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi zaten çiçekli bir menekşeyi tekrar ekeceğim için daha hızlı toprak vitaminin alabilmesi için bu şekilde yaptım. Ve burada dikkat etmeniz gereken kenar kısımlarına da toprak ilave etmek gerekiyor. Fakat saksının gövdesine doğru kesinlikle çok fazla toprak ilave etmeyin. Sadece kenarlardan bakın bu şekilde sadece kenarlardan ilave ettim. Evet, bu çiçeğimiz artık hazır ve sizlere tavsiyem saksı tercih ederken mutlaka ama mutlaka saksılarınız küçük ve altı delikli olsun ki suyu süzebilsin. Yoksa altı delikli saksılar tercih etmezseniz fazla sudan dolayı kök çürümesi daha hızlı olacaktır. Yine bu menekşemde gördüğünüz gibi gelişimi gayet güzel. Ve bunun da yine fazla toprağını alıyorum. Sizlere burada birkaç önemli püf noktadan bahsetmek istiyorum. Eğer ki menekşelerinizin çiçek açmasını istiyorsanız mutlaka menekşelerinizde budama işlemi yapın. Özellikle en alttaki eski yaprakları çekinmeden koparabilirsiniz. Ne kadar fazla budama yaparsanız, sararan, solan ve kuruyan yaprakları alttan koparırsanız menekşenizin küçük olan yaprakları daha hızlı büyüyecek ve daha da hızlı çiçek açacaktır. Çünkü yaşlı ve sararan, kuruyan yapraklar menekşenin gelişimini daha da fazla engeller. Bu önemli bir püf nokta. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Çiçek açması için ikinci önemli püf nokta ise mutlaka bol ışık almalı. Menekşeleri kesinlikle direkt güneş ışığına koymayın, güneşe koymayın. Fakat bol aydınlık pencere kenarına yakın bir yere koyarsanız menekşelerin daha hızlı büyüdüklerini ve çiçek açtıklarını görürsünüz. Eğer aydınlık olmayan bir yere koyarsanız menekşelerin yaprakları yukarı doğru ve rengi daha da koyu olacaktır. Bu noktaya da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Üçüncü önemli püf nokta ise menekşeleri kesinlikle çok fazla sulamayın. Çok fazla sulama menekşelerde kök çürümesi yapar. Evet, son saksımı da şu anda ekiyorum. Bunlar daha önceden çoğaltmış olduğum menekşelerim. Yavru menekşeleri ekmeden önce toprak çok kuru olduğu için biraz suluyorum. Böylelikle ekimi daha da kolay olacak. Çünkü küçük oldukları için gövde kısmına su girmemesi gerekiyor. Sizler de yapraktan menekşeleri rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir yaprağı koparıp toprağa ekmek. En az bir ay içerisinde köklendiğini görürsünüz. Bunların hepsini aynı saksıya ekiyorum. Çünkü dediğim gibi çok fazla çiçeğim var ve koyacak yer bulamıyorum. O yüzden aynı saksıya ekiyorum ki gelişimlerini aynı anda sağlasınlar. Daha sonra yeni bir saksıya alacağım bunları. Evet, şimdi saksımı temizleyip bu menekşemi de kaldıracağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer hemen beğeniler yapmayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Evet, şimdi bakın yapraktan çoğalttım. Menekşeyi görüyorsunuz. Bu yeteri büyüklükte olduğu için bunu ayrı bir saksıya alıyorum. Böylelikle gelişimi daha da hızlı olacaktır. Sizler de bu şekilde menekşelerinizi çoğaltırken küçük saksılara ekmeyi unutmayın. Büyük saksıları hiçbir zaman tercih etmeyin. Evet, son menekşemi de ekiyorum. Gördüğünüz gibi menekşelerin kökleri zaten çok az. O yüzden fazla sulama yaparak ya da çok büyük saksıları ekerek menekşenizin gelişimini daha da yavaş olmasına sebep olmayın. Evet, bu menekşem de hazır. Menekşelerimi ilk suyunu verip bol aydınlık bir yere koyacağım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Hoşça kalın.